Merhaba arkadaşlar. Yeni bir seriyle karşınızdayız. Konuğum Rıdvan Vagon Necmi, takım arkadaşım. Hoş geldin Rıdvan. Hoş bulduk. Bugün bir başlangıç serisi çekeceğiz. Oyuna nasıl başlanılmalı ya da free to play, pay to win ondan sonra hepsini içeren bir şey olacak, yayın olacak, video içeriği olacak. E, Buradan ne tutarsanız hani kendinize free to play'ciler kendine olan kısımlar alır. Para basacak olanlar kendi olan kısımları alır. Biz aşama aşama birinci sezon, ikinci sezon, üçüncü sezon işte komplar nasıl gidilmeli? Bunlar düşünce ve fikirlerimizi söyleyeceğiz. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen kanala abone olun. Abone sayım arttıkça bana da şevk geliyor öyle söyleyeyim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Şimdiden teşekkür ederim her şey için. Aynı zamanda sanırım önümüzdeki hafta başında bir tane çekiliş yapacağım. Güzel bir çekiliş. Bu ay içerisinde 2 tane olacak toplam. Bir tanesini ben kendim karşılayacağım. Diğerini de sponsorum karşılayacak. Şimdiden keyifli seyirler diliyoruz. Evet Rıdvan, şimdi yeni başladık Evet, diyelim. Şimdi Rıdvan, kompları ben açayım. Tamam mı? Oradan değerlendire gidelim. Tamam o tarafa abi gidelim. sırasıyla değerlendirelim baba. Şimdi oyuna başlangıç kompumuz. Yayını Kompları. açtın mı? Yayın açtım, yayındayız. Şimdi free to play tamam mı? Yapacağı bir komp şu konu. Şu erken etabı kapat abi sen. Boş ver bunları. Biz direkt normal komplardan başlayalım. Öyle Tamam, mi yapalım? kılıçlardan başlayalım. Tamam. Tamam. Bu üçüncü sezon. Kılıçlardan başlayalım. Bu üçüncü sezon Bu üçüncü dizilimi. sezon. Ramses gel abi en Hı. üstte. Anlatalım. Tamam. Yapacak adam Başlayalım. bütçesine göre değerlendirsin. Sırayla Bak, başlayalım. Ramses Tamam. dizilimi. Hı Ramses hı. vali komutanı. Tamam mı? Bunu yapacak adam Hı valiye hı. girecek, alacak. Bütçesi olan adam sunucunun durumuna göre valiyi alabilecek durumdaysa girer yapar. Şarman çark erosu. Tamam mı? Gümüşü olan adam girsin, şarmanı yapsın, alsın. Theodora. Theodora da kahraman seferinden ucuz yollu yapılabilir. Rahat rahat yapılabilecek bir ufak tefek para yatırarak 5'e bile atılabilecek bir kahraman. Herkes bütçesine göre değerlendirip yapılabilir. Bu dizilimin avantajı 3 komutan da hem kılıç hem okçu. Bir yere de kullanabiliyor. Üçüncü sezon geliyor bu. İstediğin gibi kullanabiliyorsun. En büyük avantajı bu. Kılıçta da Şimdi güçlü, okçuda da güçlü. Şu an oyunun Yodit'in de üstünde bir dizilim kılıç olarak. Okçu olarak Mulan'la kafa kafaya bir dizilim. Yani üçüncü sezon geldiğinde yapmayı düşünen insanlar hani kılıcını veya okçusunu bekletip üçüncü sezon yapabilir bu dizilimi. şimdi biz bunun Bütçesine denemelerini, göre. denemelerini yapmıştık. Yüzüksüz bir şekilde, Yaptık. hazırsız bir şekilde, yüzsüz bir şekilde 5 yıldız Ramses, 3 yıldız Charlemagne, 5 yıldız Theodora, 5 Mulan, 5 Belli ve Bunun 3 Atilla'ya kesildi. Tamam mı? Bak Ya kesil zaten bunun videoları senin kanalında var. Merak var. edenler açsın abi. Senin Hı. kanalındaki videoları izlesinler. Yani Ama, gücünü de evet, görürler orada. ama yüzük koyduğumuz zaman bu sefer tam tersine Ramses'in okçusu kesti Mulan'ı. Abi Hatta bazı becerileri de dizilimleri sıfırda. işte bazı dizilimleri yüzükler ayakta tutuyor. Şey yapıyor yani. Yüzükler çok etkili bu oyunda. Biz bu bilgiyi verelim. Ramses'in okçusu arkadaşlar yüzükleri taktığı zaman Mulan'dan daha iyi. Hatta çok az farkla kesildiği bir Mulan kompu vardı bizde. 5 yıldız Mulan, Ya 5 kafa yıldız kafaya Belleve, diyelim ya. 5 Kafa yıldız kafaya FSV. diyelim yani. Bence daha iyi. Bence Ya Mulan'ın daha iyi de okçusundan daha olabilir, iyi. evet. Daha iyi de olabilir. Yani Şimdi Ramses'i almak istiyorsanız paranız varsa 3. sezonu alırsınız. Paranız orta bütçe ise Kraken'ler de varsa abi. Kılıcı da Ramses istiyorsan eğer Miyamoto falan istemiyorsan, Yönet istemiyorsan 2. sezon bütün hızlandırmalarını biriktireceksin. Hiçbir şekilde kullanmayacaksın. 3. sezonu yani ilk ona girip yapılma alacaksın. şartları belli. Belli. Vali, çark, kahraman Hı seferi. hı. Yani kılıç veya okçusunu yapmak istemeyen adam, bunu yapmak isteyen adam 3. sezonu bekleyip kaynaklarını toplayıp vali için, çark için biriktirip bu dizilimi yapabilir. Şu an bu dizilim kılıçta da okçuda da çok iyi bir dizilimi. Çok iyi. Ona göre 3. sezonu bekleyip sezonda kılıç veya okçu başlamayarak bunu bekletebilirler. Kılıcını ve okçusunu. Geçelim Theodor'a da öbürünü. bir dakika son bir şey söyleyeyim Theodor hakkında bilgi vereyim. Theodor'da arkadaşlar kahraman seferinden eğer farklı başka kahramanlar almayacaksanız sadece 10 tane sarı kafa alabilmek için 414 liraya mı 419 liraya mı öyle bir bütçeye paraya diğer kahramanları 10 açarsınız. Sadece Theodor'a spamlayarak 3. sezona gelmeden 5 yıldızı atarsınız köşeye koyarsınız. 5 yıldız Theodora çok güçlü. Takımın bütün çevresini değiştiriyor. Hemen becerilerini de anlatalım. 2 dakika. Gerçi kanalda var ama becerisi Kanalda bu var iki. ya, kanalda Hı. izlesinler. Şey yapmayalım.
Tekrar. Diğer videolarda mı? Tamam. Kılıç videosunda var Diğer arkadaşlar videoları becerileri. izlesinler. Hı Zaten hı. beceri şeylerini çektik biz. Becerileri aynen bu şekilde gösterdiği gibi. Beceri videolarına girip izlesinler daha iyi. Hı hı. Çok konumuz dışında kalmayalım. Şimdi bu Gelelim dizilimde abi, Miyamoto. Hı hı. heh, bu dizilimde Miyamoto, Yodit, Truvana, Fatih, Konstantin. 5 tane komutan var abi bu dizilimde. Evet. Bu dizilim birinci sezon, ikinci sezon, üçüncü sezon. Çok iyi bir dizilim. İlk sezon Miyamoto başlıyorsun. Truvana başlıyorsun ilk sezonda. Truvana çarka geliyor. Miyamoto VIP'te var. Arkasına da Derek kullanıyor. Ya da Hammurabi kullanıyorsun. İlk sezon için söylüyorum. Bunu yapacak adam ilk sezon Miyamoto alacak. Truvana alacak. İkinci sezon Yodit alacak. Çarka geliyor. Konstantin VIP 12'de. Fatih Çark. Yani bunun kökü para. Böyle, hani Evet. free to play oynayanlar yapılabilir, Hı. yapılmaz değil. Kaynaklarını toplarlar. İnce ince 3-3 yaparlar. Ama 5-5 yapacak adam ciddi bir bütçe ayırması gerekiyor bu dizilime. Bu dizilimin de şu anki zirvesi Miyamoto, Truvana, Yodit hasar olarak. Fatih Konstantin'den daha iyi şu anda. Fatih de kullanır. Ya Yodit'i koyuyorum bu dizilime. Ardı arkası Miyamoto veya Truvana, Fatih veya Konstantin. Bak burada gösterdiği gibi. Herhangi birinin hangisini kullandığının bir önemi yok. Gene güçlü oluyor. Sıkıntı yok. Ama bu çok pahalı bir dizilim. Yapacak da insanlar da hani ona göre bütçelerini ayarlasınlar, yapsınlar yani. Evet. Şimdi kılıç oyunu yani kılıcı sevenler için hani iki tane kılıç kasmak sıkıntı değil mi? Çok sıkıntı. Çünkü mücevher zırhtan oluyorsun. Sence 3. sezon Ramses en iyi kılıç kompu Ramses'i mi beklesinler yoksa Miyamoto alıp Ramses'i okçu mu oynasınlar? Abi ben şöyle söyleyeyim. Fiyat performans olarak bence Ramses daha iyi. Hı hı. Çünkü validen alabiliyorsun. Çarktan ve şeyden alıyorsun. Kahraman Kahraman seferinde. Seferi'nden alıyorsun. Ya bu Yodit'e kıyasla daha ucuz bir dizi bence. Ve daha güçlü. Ve daha güçlü bence. Yani kılıç oynamayabilirler yani 2 sezon bence. Çarlamak neyi 5 atma gibi derdin de yok. 3 yıldız 4 yıldız yetiyor. 3 3 yıldız yıldız 4 yetiyor. 5'e atsan da senin keyfine kalmış. Tam verim alırım, oynarım diyorsan. 5'e de atabiliyorsan at yani yani, atılmayacak kahraman değil neticede. bak, Ana dizilimi burada yaptın mı 5'e at yani. evet, burada Miyamoto, Tribhuvan ve Yudit varken ya da Miyamoto, Fatih, Yudit varken ya da Konstantin de koysam fark etmiyor. Bütün Fark et. bunun varyasyonlarında şu 3 yıldızken şu kompun 5 yıldızı dövüyor. Zaten bak Şu o kompu. dizilime gel bak. Bak Yodit'in alternatifi yok görüyor musun? Yodit kesinlikle olacak. Bak Miyamoto ya da Truvana kullanabilirsin. Fatih veya Konstantin de kullanabilirsin. Veya Miyamoto ve Truvana'yı da aynı anda kullanabilirsin. Sıkıntı yok. Zaten bak bütün seçenekleri aynı o şekilde göstermiş oyun. Yodit'i Kanaldaki koy arkasını da sen keyfine kalmış. Yapabildiğin evet, gibi yap. Yani ben burada Truvana yerine Miyamoto'yu tercih ederim. Daha kolay yapılır en azından Truvana'ya göre. hı hı. Arkası da Fatih. Fatih de 3. sezon gelir. Fatih yapılır yani. Miyamoto, Yudit, Konstantin Fatih. zaten VIP 12. Gerek yok o kadarını da yani. VIP 12 olsam bile bence Fatih yap yani. Fatih daha iyi Konstantin'den. Aynen. Bunu geç abi. Onu hiç yapmalarına Sun gerek yok. Tzu kompu. Bunu hiç arkadaş tavsiye etmiyoruz, önermiyoruz. Leş Para gibi bir tuzağı. dizilim. Para tuzağı bir komp. Yüklemeli beceri zaten. 3 saniye bekliyor. 3 saniyenin sonunda kumandan becerisine de imzası artık neyse onu atıyor. Attığı hasar da hasar değil. Para tuzağı arkadaşlar. Hiç gerek yok. Para tuzağı. Bunu da geç abi. Onu da yapacak adam Bu parası var yapsın zaten. parası var Önemli değil. zaten. Full geç kraken. Bu da zaten aynı Yodit Anlattık. dizilimiyle bir şey değişmiyor. Bunları da Taverna. yapmalarına gerek yok. Bu da çöp. Develer almaya gerek yok. Bu Bu da da çöp. Bunu da geç abi. bu da free to play kompu. Aynen. Geçelim abi şeye. Mızrağa mı Elimizde. geldin? Aynen. Evet. Mızrağı da sen anlat abi. Ee, Hafta senin. meydandaki en iyi mızrak dizilim bu dizilim arkadaşlar. Şu ikisine nazaran. Çünkü Ricard 1 vs 1 kompu değil. Bunu 1 vs 1 yaparak kıyaslamanıza gerek yok. Bu komp 4 vs 1, 5 vs 1 işte yaptığınız mücevherlere göre 9-10 vs 1 yüzükle mücevherlere göre atacak bir komp. Ricard bir sezon çarka geliyor. 3 tane çarkı var. O esnada hani besleyebilirsiniz. Ricard, birinci sezon Ricard, Jeanne d'Arc ve Barbaros. Barbaros'u ben bir yıldıza atmanızı öneririm. Çünkü ikinci ve üçüncü sezonda artık Barbaros gelmeye diye biliyorum imparatorluklarda.
İlaveten günlük şeylerde hani buna basmanıza gerek yok. Bir yıldız yeterli olacaktır. 5 yıldız Ricard, Jean d'Arc koyarsınız. Jean d'Arc'a Azim, Mor Azim becerisini koyarsınız. İkinci sezon Bodica geliyor. Çarka yine. Çünkü pay to win bir o. Yani hepsi para. Hepsi çark olduğu için. Aynen Yüksek üçü de pazarlarda. birinci sezon, ikinci sezon ve Sezon ve üçüncü üçüncü sezon sezon. çarklarına geliyor hepsi Evet. sırayla. Bir 2 3 diye geliyor. Burada şöyle Hepsi bir para. avantaj var. Mansa Musa 3. sezon toplam 5 çarka geliyor. 5 tane çarkınız var arkadaşlar. Yapabileceğiniz en iyi mızrak dizilimi budur. En Bu pahalısı olan da o. en pahalısı olan da bu. Bu destek dizilim arkadaşlar. E, Bunu ikinci sezonun valisini alıyorsunuz. Ram'ı. Yani bundan bir performans beklemeyin. Bunun performansı diğer kıtalarınızın gücünü artırmak. İşte %35 kadar bir saldırı bonusu veriyor. Bir de rahatlama halinde işte diğer kıtaların şeyini artırıyor. Kudretini, stratejisini, zırhını falan artırıyor. E, Bu vali iki sezonun valisinde veriyor. Octavio'yu ikinci sezonun çarkında veriyor arkadaşlar. Büşra zaten Tavern Hero'su. Bunu aldığınız zaman bir yıldız bırakmanız yeterli olacaktır. Hani hiçbir kaynak harcamayın buna. Ya bu dizilim şöyle bir şey var. Hı Bu hı. dizilimi kullanacak adamın en az 2-3 tane böyle 5-5 dizilimi olacak ki yanında Evet. bufflasın, iş görsün. Yani kuru kuruya bunu alayım, meydana çıkarayım dedin mi bir işine yaramaz. Birinci sezon Mulan 5'lediysen, Ricard 5'lediysen, ikinci sezonda Lu 5'lediysen full comp, tamam mı? Atilla'sını falan arkaya koyup 5'lediysen. Yanında da işte 5 yıldız Miyamoto yönetim varsa bunu alabilirsiniz dördüncü ordu olarak arkadaşlar. Bunu Bu kullanabilirsiniz. parası olan, çok Beşinci ordu yatırım olarak. yapan, 2-3 dizilimi olan adamın yanında kullanacağı bir dizilim yani. Destek. Yani şöyle bir durum var arkadaşlar. Dezavantajı ne? Yani ne yaparsan yap sana denk ya da senden bir az alt seviyede de bir adam olsa, tamam mı? Sana yakın bir adam da olsa, bütün kıtalarıyla senin işte kılıcıyla, okçusuyla, mızrağıyla senin ramına fokus olup orada ramını keserse ram zaten imza atması çok uzun sürüyor. Aynı Ricard gibi. E, Ama işte Ricard kadar dayanıklı olmadığı için biraz kolay düşüyor Ricard'a göre. Yani RAM daha kumandan becerisini atmadan eğer RAM'a fokus olurlarsa kumandan becerisinin buff'ını alamadan düşebilirsin. Öyle bir durum var. Sezar kompu. Sezar taverna herosu, taverna kahramanı. Kahraman seferinde olmasına bakmayarak bütün sandıklardan çıkıyor. Hatta biz şeyden de çıkıyor diyoruz buna. Sakızdan da çıkan bir kahraman. Ee, Tarihe gelmiş geçmiş en büyük komutanlardan bir adamı bu hale sokmuşlar. Oyunda mentali çok garip, tuhaf bu arada. Ee, Ama şeyden yırtıyor Sezar. Kumandan becerisindeki %30 buff'tan yırtıyor. Bir de imza becerisi ve kumandan becerisi sağlam vuruyor. Aynı zamanda Octavian'ın verdiği buff'la beraber. Bunun için para harcamanıza gerek yok. İkinci sezon sonuna kadar yapacaklar için söylüyorum. İkinci sezonun sonuna kadar zaten bunu beşliyorsunuz her halükarda. Aldığınız her şeyden çıktığı için. Octavia'da ikinci sezonun ilk çarkında geliyor. Toplam 5 çarka geliyor. Vali E, çarkına geliyor. Vali çarkına. Toplam 5 defa geliyor ikinci sezon Octavia. Buraya da yine işte şey koyabilirsiniz. RAM'ı buraya atabilirsiniz ya da Büşra'yı buraya kullanabilirsiniz. Ya da işte RAM, Octavia Sezar da kullanabilirsiniz. Hasar odaklı oynamak istiyorsanız. Ee, Buranın esas kahramanı 4. sezonda gelecek. Daha geleceğini bilmiyoruz da öyle tahmin ediyoruz. İskender. Ne olur? Mesela Ram, Oktav ve İskender geldiği zaman arkadaşlar çok tank bir dizilim olur. O zaman Ram pompu daha da güzel işler yapabilir. Mızrak da bu Yani şekilde. 4. sezondan da gelmiş olmasına istinaden 4. sezona kadar diğer komplarını tamamlarsan 4. sezon çok iş yapacak bir komp yani meydanda. Aynen. 4. sezona kadar para yatıran bir adamsan abi, bütün komplarını beşlemişsen, işte zırhlarını falan full'e yakın yapmışsan, güzel mücevherler takmışsan, o zaman Ram, Octavia, İskender'i gönül İskender. rahatlığıyla yapabilirsin. Octavia'ya ama 5 yıldız olması elzem. Niye? 5 yıldız olduğu zaman Octavia bütün birliğin hasarını %100 olarak artırıyor. Octavia'nın 5. yıldızı. Şimdi bu da bitti. Gelelim süvariye. Lubu. Burada şey var. Bunu şöyle yapalım. Böyle anlatalım. Tamamdır. Dilu bu ikinci sezon geliyor. Şark komutanı. Guanyu Taverna zaten tavernadan kendi kendine oluyor. Bir yatırım istemiyor. Atilla ilk sezon çarka geliyor. Burada 2 tane çark hero'su var, bir tane taverna hero'su var. Bu süvarilerin şu anki en iyi dizilimi. En güçlü dizilimi. Hasar konusunda. Dayanıklılık konusunda diğerlerine kıyasla düşük ama
attığı hasar o dayanıklılığı karşılıyor. Yani bunu Evet. yapacak adam da ilk sezon Atilla'yı yapacak. İkinci sezonda Lubu'yu yapacak. Çark'la yapacak. Bütçesine göre yapılabilecek bir dizilim. Bence oyunun en iyi dizilimi de bu yani süvarilerde. Herkese göre öyle zaten. Yani yapacak adam da süvari yapacağım diyorsa da buna bütçe ayırıp yapsın. 2 tane çark, bir tane taverna. Yapılabilir yani. Yapılabilir. Pay to free oyuncular, low spender oyuncuların yapabileceği bir kom. Ama 5 yıldız yapmazsın da Yapılır. işte 3 yıldız, 4 yıldız yaparsın. 5. 6. sezonda hani 5. yıldızı tamamlarsın. Atilla 3 yıldız yeterlidir. Birinci sezon bunu 3 yıldız yapabilirsin çok rahat şekilde. Ya Lubu'yu 5 yapabilirsen arkası 3-3'te oynatır yani. Oynatır. Oynatır. Lubu'nun hasarı yetiyor yani. 5-3-3 de oynatıyor dizilimi. Yani komple 5 sitin olacağına 5-3-3 bunu oynamak daha mantıklı. Lost Panther bir oyuncu, tamam mı? Hani çok para yatırmayan, hani para yatırmayan demiyorum da azıcık yani minimal para yatıran bir oyuncu. Mesela ne diyelim, haftada 400 TL, 500 TL'yi gözden çıkartacak ya da ayda 800 TL gözden çıkaracak bir arkadaş. Mesela hani bu başlangıç kahramanları var ya arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, göstereyim hemen. Şu tepede hani aç diyor. 10 tane olmuş. Şuradan aç diyorsun ya. Onu açmazsın. Para yatıracağın zaman açarsın. Şanslanlar paketinden sana 10 tane sarı kafa veriyor. 400 işte 7500 de gümüş veriyor. 414 TL karşılığında. O şekilde çil çil yavaş yavaş ne yaparsın? Bunu 5 yoluna, yani 5 atmaya götürürsün. Ya yapılabilir. Bizim Abdullah abi de yapıyor şu an. Lubu'ya 5'e atmak üzere. Bak 4. sezona gireceğiz. O da ince ince yaptı. 140 eksiği var şu an. 5 yapacak yani. Ardı arkası 3 ama bence Evet. 5-3-3 de güzel bir dizilim. Gelelim Sid'e. Abi Sid birinci sezon çarkına geliyor. Bence Sid güçlü bir komutan. Sid'den bahsediyorum. Diziden bahsetmiyorum. Hı hı. Bence Sid güçlü bir komutan. İlk sezon Sid. Selahattin yok burada. İlk sezon Büşra ve Tarık'la oynuyor. İkinci sezon da Büşra ve Tarık'la oynuyorsun. Zaten ikisi de Kahraman Seferi'nden o göster gösterdiğim paket var diye 100 liralık paket. Oradan çekip Evet. yapabiliyorsun. Büşra iyi bir komutan değil. Bence Büşra'ya hiç kaynak harcamaya gerek yok. Yani ilk sezon ve ikinci sezon bu dizilimi oynayacak adam Büşra'yı alsın, arkada tutsun. Yıldız vermesine de gerek yok. Ya da bir yıldız yapsın bıraksın. Çünkü üçüncü sezon Selahattin gelecek. Üçüncü sezon Büşra'nın yerine Selahattin koyacağız. Şimdi bu dizilimde Git Çark, ondan sonra Selahattin Çark, Tarık da Kahraman Seferi oluyor. Yani ilk sezon, ikinci sezon, üçüncü sezon. Üçüncü sezonda tam şu anki zirvesi üçüncü sezon. Ama gene de Blue bu kadar iyi değil. Yapacak adam da ilk sezon, ikinci sezon Tarık Büşra ile oynar. Üçüncü sezon Selahattin de öyle 5'e falan atmaya da gerek yok. Hani 2 yıldız, bir yıldız, 3 yıldız fark etmez. O şekilde de oynar yani. Yani Bu birinci şekilde sezondan Lost Panther bir adam diyorsa, birinci sezondan ben etkinliklerden biraz bir şeyler almak istiyorum. İkinci sezonu bekleyemem diyorsan, birinci sezon atacağın tek çark bu arkadaş. Buna gümüşleri falan harcarsın. 3-4 yıldıza falan tamamlayabilirsen o şekilde kahraman madalyalarıyla. Tarih'te ikinci sezon kahraman seferinden 100 lira yatırarak paketten alarak 5 yıldız atarsın. Üçüncü ya sezonda o zaten önceliği Tarık'a verecek zaten. Çünkü evet. Tarık üçüncü sezon da kullanacak. Büşra'yı kullanmayacak. Yani full Tarık'a yüklenirsen üçüncü sezona kadar Evet. zaten ya da ikinci sezon 5 yapmış olursun. Tarık'ın 5'i de iyi dilimde. Hani Selahattin Eyyubi. Sit'in 3 kalsa bile 3 olur. Tarık 5 olur. Selahattin 3 olur. Gene oynarsın yani. Aynen. Yani üçüncü sezona gümüşsüz girsen bile merak etme. İki tane çark olduğu için üçüncü sezon toplam Selahattin Aynen. Eyyubi 5 geliyor. 5 defa geliyor. Bunu 5 yıldız yapmana gerek yok. 3 yıldızı da bırakabilirsin. Aynen. Ama bizim sana tavsiyemiz tabii low spender'san Lubu Genelde yapıp bu. Lubu yapıp 4. sezon sonuna kadar bunu en azından 5 yıldıza yaklaştırman. O zamana kadar zaten Guanya'da 3-4 yıldız olur. Atilla'nın 3 yıldız yeterli olacaktır. Ama oyunun başından beri ben bir şeyler kazanmak istiyorum falan diyorsan bu şekilde de gidebilirsin. Hatta e, sen şey demiştin ya, size bile gerek yok eğer Lubu yapacaksan. Guanyu ile de Yani. oynayabilirsin. Guanyu, Darius, Henry Yok miydi onun Darius ismi? değil. O bak altta. Hannibal'ın altında bak. Ha Heh, bak bu dizilim. Bu Guanyu, dizilim de Henry, güzel bu. güzel dizilim. İlk Atilla. sezon bak bu şekilde başlarsan Atilla'nı yaparsın ilk sezon. Guanyu Herald oynarsın.
Güzel de oynarsın bence yani. Evet. İkinci sezona kadar seni idare edebilecek bir dizilim bu arada bence oynatır. İkinci sezonda Lubu gelince Harold'un çıkarıp Lubu'yu başa koyup bu şekilde Yoluna devam oynarsın edebilirsin. yani. Yani ilk sezon Atilla'nı 3 yap. Banyo zaten olur kendi kendine 3. İkinci sezonda Lubu'ya çalışırsın. 3 yaparsın, 5 yaparsın. Çok da güzel oynarsın yani. Yani burada ne yapacaksın? Birinci sezon Atilla'dan sonra Attila 3 yaptın ya. Gümüşlerini stackleyeceksin, stoklayacaksın bol spendersan. Hiçbir gümüşünü basmayacak, Gümüşünü kullanmayacaksın. kafaları biriktir abi. İkinci sezon gelir gelmez yap 3, 5 Lubu'ya artık nasıl yapıştır gitsin. yapabiliyorsan. Aynen Aynen öyle. öyle. Hannibal Sıra geldi dizilimi. Hannibal dizilimi. Abi Hannibal. Çok güçlü. Hannibal Shark Hero'su 5 kere geliyor valide. Zaten vali diğer arkası iki komutan da vali komutanı. Ahsoka'yı sadece validen alabiliyor. Onun dışında hiçbir yerde yok. Justinian valiye geliyor ama o günlük satın alım paketlerinde de var. Şeyde de var Evet. hatta. Krallık Hazinesi paketlerinde de var. Hı hı. İlk ay değil mi? İlk ay Çıkarmadılar. geliyor. Ha, ilk ay var galiba. Şu an yok değil mi? Şu an bizde var. Biz betayız diye var. Ama şeyde yok. Globalde yok. Ha, yok mu? Globalde yok. Ya diğer ikisi vali komutanı. Ben valiye girebilirim. Kaynağım var, hızım var diyebiliyorsa valiye girip yapabileceği bir dizilim. Ha şöyle bir şey var. Hannibal'ı 5 yapmadan çok da bir verim alamıyor. Yani 3-3-3 Hannibal dizilimi mi, Lubu dizilimi mi dersen 3-3-3 Lubu dizilimi derim ben gene. Ama Hı. Hannibal'ı 5 yaptım mı Hannibal'ın 5'i de aşırı güçlü yani. İlk sezon, ikinci sezon. Üçüncü sezon da güçlü. Hani Lubu daha güçlü bundan ama üçüncü sezon meydanda da çok güçlü bir dizilim yani. Bu Lubu, şekilde de güçlü yani. evet, Lubu'dan dayak yersin. Üçüncü sezon. İkinci sezonun sonunda. Üçüncü sezon. Lubu'dan dayak yersin. Ama e, Herkesi de döversin yani. herkes de döversin. Ama Justinian olayı var şimdi. Justinian birinci sezondan kalma. Çok eski bir kahraman. Büyük ihtimal dördüncü sezon ya da Ya beşinci bu sezon dizilimin bu hepsi birinci değişir. sezon. Komple birinci sezon dizilimi bu zaten. İkinci, üçüncü sezon dizilimi hiç yok burada. Komutan yok Evet. yani. Komple bir yani. Ahsoka kolay kolay değişmez de zaten güçlü. Aynı Tribhuvan gibi. Tribhuvan Ahsoka ayarında değişmez. değişmez. Hannibal da Ama değişmez. Burada Justinian gelirse dördüncü sezon bekliyor. Gelirse buna komutan gelecek. Gelmezse dördüncü sezonda bu şekilde oynanacak bu yani. mecburen oynanacak ama ben değişir Mecbur gibi oynanacak. geliyor. Çok şey değil. Kılıç, deli gibi kılıç geldi. Deli gibi mızrak Ya geldi. şu an zaten beklentilerimizin arasında bu var. Bak bir komutan Büşra'nın yerine Justinian yerine bir komutan bekliyoruz. Bir de Guan Yu'nun yerine bence gelmemesi lazım. Zaten çok güçlü bir dizilim. Gelirse Lubu da işte Guan Yu'nun yerine gelir. Biz onları bekliyoruz. Daha şu an okçuya mızrağa bir şey gelmesine bence gerek yok. Zaten anlattım bak mızrağı birinci sezon, ikinci sezon, üçüncü sezon. Zaten her sezon bir komutan gelmiş. Evet. Mızrak Oturmuş zaten artık. güçlü. Mızrak Zaten oturmuş. şey de Kılıç aynı. oturmuş. Kılıç da aynı. Birinci sezon, ikinci sezon, üçüncü sezon, VIP'ine kadar kakılı. Kılıca da daha gelecek bir şey yok bence. Okçu da keza öyle daha gelmedik ama yani beklediğimiz zaten bunlara. Mareşal mızrağı bir bekliyoruz kendileri. Justinian'e bir de Büşra'nın yerine komutan bekliyoruz dördüncü sezon. Evet. İnşallah getirirler. Bir de Cao diye bir şey var. Maraşal aktif beceri. Anlayacağınız ki buradan aktif becerili bir Maraşal kudret hasarlı bir dizilim gelecek. Ne gerek var? Değil mi? Bu kadar kahraman varken bunu getirmene ne gerek var Cao'yu? Şu an için gerek yok da belli de olmaz bunlara. Tutar dördüncü sezon getirirler Cao'yu da ne işe yarayacaksa ben de onu bilmiyorum. Ramses gel Zaten bak. Deli gibi yani, kudret kompu var. Miyamoto'su, Yodit'tir, Fatih'dir, ne bileyim Tibuani'sidir, Ramses diye bir Konstantin'dir. gerçek de var. Yani iki tane zaten muazzam kılıç var. Yani ikisi de çok iyi. De çok güçlü. Daha üstüne yani. Cao gerek yok ya. Cao zaten kumandan değil ikinci komutan olarak geliyor. Onu da zaten şeyden anlıyoruz. İmza becerisinden anlıyoruz. İmza becerisinde Yani, şey diyor bilmeyenler için söyleyeyim. E, Kompundaki diyor, kıtandaki diyor en yüksek kudretli kahraman hasarını artırır diyor. Buradan anlıyoruz ki arkadaş ikinci komutan. kumandan Gelelim. becerisi de onun öyle ya aslında. Hı hı. Kumandan olarak da oynar da. Zaten ardı arkası taverna yani şu an görünürde Maraşal Kılıç yok iyi. O yüzden yani kendi komutan da olabilir de bence zaten iyi bir dizilim olacağını da düşünmüyorum şu an. Ramses ve Yoduk gibi bir gerçek varken. Yani kumanda Onların olacağını ardına. yok kumanda olacağını ben düşünmüyorum ya. Yo ya şöyle olur.
ucuz yollu getirirlerse onu böyle hani çarka falan değil işte bu Kahramansever'i ıvır zıvıra getirirlerse hani Hı hı. free oynayanlar için çok muazzam güzel olur yani bence. Doğru, gerçi bunlar da şeydeydi. Ordu talimindeydi. Bunlar taverna geldi. Cağcı da taverna gelebilir arkadaşlar. Yani gelirse gene de oynanır ya. Becerilerini ben beğendim. Becerileri güzel. Gelelim okçuya. Yine okçunun zirvesi artık yine bu oldu arkadaşlar. Ramses. Kılıcın da okçunun da zirvesi bu Ya arkadaş. zirvesi değildi abi. Mulan kompu da iyi. Boş versen. Şimdi Hı. Ramses'i ben zirve diyesim gelmiyor abi. Mulan da çok iyi. Bu da çok iyi. Mulan Hani da çok zirvede güçlü. Bununla Mulan zirve, arasındaki fark kafa ne biliyor kafaya musun? benim gözümde yani ikisi de. Mulan ani hasar veriyor. Bu 9. saniyeden sonra veriyor. Bak Mulan ilk 9 saniye güzel hasar veriyor. Bu 9. saniyeden sonra veriyor. Ben niye zirvesi diyorum biliyor musun? Mesut attıkları VS'den sonra bak. Mesut'la VS atıyorlar. Mesut'un becerileri Ya 5-5-5-5. Yüzüğü 20 level. Bak yüzükleri 20 level. Bunun Burak'ın yüzükleri 10 level. Becerileri 0. Ona rağmen kafa kafaya gitti yani. Hemen ama hemen kafa şöyle bir kafaya şey gitti. var. Bunun Şimdi becerileri 5 olduğunu düşünsene. Mulan kompuna koyduğun yüzükler stabil. Yani o şaşalıyı koyuyorsun. İşte ne bileyim Gece ardına kurdu. gece kurduğunu falan koyuyorsun. Hı Ama hı. bak şimdi bu Ramses Boşluk. dizilimin olayı farklı. Şimdi bu kumandan becerisini attıktan sonra çalışıyor ya. Evet. Buna başlangıçta kumandan becerisini atana kadar savunma lazım. Burak ne koydu buna? Gitti porsuk koydu. Boşluk Zincir koydu. vuruş hasarı yemiyor. Yüce Dağ Sakin, koydu. sakin Sakin su su koydu. koydu. Anladın mı? Evet. Zaten ilk 18 saniye hasarı yemedi. Kumandanı açtıktan sonra zaten bu hiç durmuyor. 9 saniyede bir doldurup sürekli sabit, stabil. Sürekli hasarı var bunun. Atıyor. Soluksuz. Zaten bunu O okçu yüzden olarak kafa oynayacaksan kafaya. alacağın yüzükler belli. Bunu okçu olarak oynamak istiyorsan Miyamoto, e, Tribhuvan, Konstantin, Fatih bu üçünden birisi ortaya, arkaya da Yutti koymuşsan arkadaşlar bunu mecburiyetten okçu oynayacaksındır. Okçu oynayacaksın da yüzükleri Şu an ben de öyle yaptım işte. Ben de bunu okçu olarak oynayacağım. Benim Yodit Truvana bunun Konstantin olduğu ana için. yüzükleri Ramses'te Porsuk yüzüğü, şeyde Theodora'da Sakin Su, Yüce Dağ Sakin Su. yani Yüce Dağ yere göğe giden şövalye alıp şeyden çarlama göre takabilirsin. Yani o da Yüce Dağ olabilir de ben Sakin Su. gene de Yüce Dağ taraftarıyım. Başlangıçtaki verdiği savunma ve sonraki saldırı için Yüce Dağ bence daha iyi. Zaten yeteri kadar imza Evet. atıyor. Çok da gerek yok yani. Şu kompanya diyorsun. Bu kompu deneyemedik biz de. Ben Yani denedim. Veya Fatihsiz denedim. Fatihsiz olmaz. Fatihsiz denedin de. Biz bunu denemedik de. Gerçi Mesut bunu denedi. Mesut denedi bunu. Mulan abi ya. Yok. Mulan. Yani Belü ve Mulan'ın yerini alamıyor çöp. abi komutan. Çöp arkadaşlar. Biz şeyde denedik. Bir farklı bir versiyonunu. Deneme server'da denedik. Ee, yani bu Belluve'yi öne koyduk. Buraya Mulan, Randurgavati, Atilla. Üçünü de değiştirip her türlü varyasyonunu koyduk abi. Şunu kesemedi. Mulan, Belluve, Atilla'yı kesemedi abi. Yok ya Mesut onu çok denedi. Ya Mulan banko komutan ya. Belü Evet. alamıyor onun yerini. Hiçbir şekilde alamadı bilmiyorum yani. Oyun buraya önerilen yani yapılacak mantıklı dizileri koymuş ama en mantıklısını koymamış. En Mulan, mantıklısını Belluve, koymamış. Aynen. Mulan Belli ve Atilla ya da Mulan Belli ve Durgavati ya da Fatih. Mulan Belli ve Fatih. En iyisi ne derseniz Lübü oynuyorsan Atilla kesinlikle Lübü'nün arkasında. Mulan, Belli ve Fatih. Fatih koyacaksın ama mis gibi arkana yaslanacaksın sana. On numara okçu. Mulan'ı zaten paketten çekiyor. Yani komple 5 yapmak 30-35 bin lira civarı. Hatta Ee, yeni başlamışsa doruk paraları 2x veriyor ya 19, 18, 19 bin liraya falan düşüyor. aynen öyle bir şey de var. Yani bu paketten geliyor. Belüve ikinci sezon çarka geliyor. Atilla ilk sezon çarkı. Fatih üçüncü sezon çarkı. Yani bunda kökü para. Ama paranın da hakkını veren bir dizilim. Böyle bir gerçek de Evet, var. paranın Yani hakkını birinci veriyor. sezon, ikinci sezon, üçüncü sezon, hatta dördüncü sezon, her sezon rahat rahat, gönül rahatlığıyla oynayabileceğim bir dizilim yani. Ki her sezonda güçlü yani. Birinci sezon Josephine'le de güçlü. İkinci sezon Belue ile de güçlü. Üçüncü sezon Fatih ile de güçlü. Hep güçlü yani. Burada Fatih'in bir imza becerisini gösterelim. Ee, Fatih her 6 saniyede bir %60 ihtimalle şu etkilerden birini uyguluyor arkadaşlar. Birliğin aldığı hasarı 3 saniyede %20 azaltır ilave kuvvet bonusu. Yani bunu %20 olarak düşünmeyin. Bu %20'lerin üzerinde çok yüksek oranda çıkıyor. Çünkü Fatih'in kudret artışı 1'in üzerinde. İkincisi ise birliğin aktif ve ikinci vuruş becerilerinin verdiği hasarı 3 saniyeliğine ne diyor? %20 artırır.
Yani verdiğin hasarı artırıyor. O da kudret bonusu. Ya %70, %60'lara çıkıyor bunlar. Bu şimdi 0 yıldız olduğu için düşük, 3 yıldızda artıyor. Hı hı. %30'lara çıkıyor 3 yıldızda o 20'ler de. Maksimumu %60, %70 civarı savunma ve saldırı bonusu. Yani şu maksimumdan söyleyeyim o zaman. %70, hadi %60 olsun. %60 savunma bonusu veriyor. %70 de saldırı bonusu veriyor. İkisinden biri tutuyor. İkisi aynı anda tutmuyor. İkisinden biri tutuyor. O yüzden diyoruz ki Konstantin üzerinde bir kop. Baykuş ağzıyla huzurlu sığınak bunda da var. Birlik yenilemesi Yani işte o kadar zayıf kalıyor Konstantin'e ya göre birlik ama yenilemesine çok ihtiyacı yok o ihtiyacı dizilimin yok. de. Ya bu dizilim abi çok masraflı bir dizilim ama çok güçlü bir dizilim. Yani her sezon güçlü. Bir de şöyle bir avantajı var. Bunu sefere koyduğunda da çok güçlü. Lejyona koyduğun zaman Hı Lejyon'un hı. da en güçlü dizilimi yani. Meydanda da güçlü, Lejyon'da da güçlü. Yani Lejyon'da da yarıyor geçiyor. Yani yapacak adam aslında hani böyle ben bir tane ordu yapacağım ama tas tamam yapacağım diyorsa aha bunu yapar yani. Bütün yatırımını bir okçuya yatırsın. Bir okçuyla da seferde de oynar, meydanda da oynar abi. Her yerde oynar. Her yerde oynar. Yani her şeyimi buna yatıracağım. 5-5 yapacağım ben bu dizilimi diyorsa ilk sezon Mulan Atilla, ikinci sezonda Belüe yapar. Mulan Atilla Belüe'de oynar. Fatih'e de gerek yok. Bu şekilde oynar yani. Meydanda okçu benim görüşüm bu. Meydanda yani daha Hatshepsut gelmedi. Zaten meydancı olduğu belli. Dayanıklı Valla olduğu onu belli. zaten gariban adam alamaz. Para yatıran Ama adam da alamaz. Bu çok üst seviye bir adam alır onu. Ama bu mitolojik, Arthur alanlar alır yani. aynen mitolojik olduğu için. Yani Hannibal'lar çoğalıyor arkadaşlar. Çünkü Hannibal diyorum, özür dilerim. Lubular çoğalıyor çünkü Lubu çark komutanı. 7'den 70 herkesin alabileceği bir kahraman. Meydanda haddinden fazla süvari olacağı için e, Mulan meydanda biraz rahat hareket edemiyor. O yüzden de şöyle söyleyeyim ben size. Üçüncü sezon meydanın en güçlüsü kim oluyor? Kılıçlılar oluyor abi. Kılıç Onu hep güçlü hisset. ya. Onu Ben hissedin. Yok ama birinci ve ikinci sezon kılıç bence onları düşünmeyin. Çünkü yok Mulan ya. yok. He, Niye? Mulan'dan ötürü diyorsan tabii. Mulan'dan Mulan'dan ötürü. ötürü. Mulan çünkü o da Mulan'da kolay elde edilebiliyor. Yok ben Şuradan. genel olarak meydanda kılıç her sezon güçlü. Okçu da her sezon güçlü. Bak, Ya kılıç anti diye bir gerçeklik var tabii ki. Kim kimi yakalarsa anti de tabii ki dövüyor da bizden pay biç yani Rıza. Bak bizden pay biç. Biz hani bizim serverımız kalabalıkken, her yer tıklım tıklım doluyken kılıç yapanlar vardı ama herkes de okçu olduğu için 7'den 70'e. 2 yıldız okçularla karşılaşıyordun. 3 yıldız okçularla karşılaşıyordun. ya Kimse işte kimse zaten meydana kılıç gezdiremiyordu. bizim oyunda abi bizde herkes okçu başladı, mızrak başladı. Kimse Haritaya kılıç ve bak. süvari başlamadı. O yüzden öyle oldu yani. Evet, haritaya bakıyorsun herkes çin 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 çin. Ya ilk sezonda şimdi okçuyu kesecek güçlü süvari de yok. Hani Guan Yu falan tamam keser ama şimdi 5 Mulan'ı 5 yapmak daha kolay olduğu için hani para yatıran adam Mulan'ı 5 yapsın Guan Yu falan dinlemiyor yani. Evet, Şimdi öyle bir o gerçek de yüzden var. evet o yüzden diyorum Yani kılıcın ne Sith dinler ne Hannibal evet, dinler yani. 3 yıldız. Sen Hannibal'ı 5'e atasıya kadar çark evet. gelecek de atacaksın da Üçüncüsü. Mulan'a direkt Hı ilk gün hı. 5 yapar adam. Yani süvari de keser. O yüzden diyorum zaten. Yani Birinci o ve yüzden ikinci avantajı sezon var. birinci ve ikinci sezon kılıcınız o kadar rahat olmuyor meydanda ama üçüncü sezon Lubuların artmasıyla beraber meydanın hakimi kılıç abi. Yani KVK meydanı kılıçtan sorulur. Süvari meydana çıkınca ama Mulan Hı. gene ilk sezon çok rahat oynuyor. İkinci sezonda oynarsın. Aynen öyle. Üçüncü Mulan sezonda oynarsın. Üçüncü sezon artık onun yanına mızrak da yapmış olursun. Gene oynarsın. Mulan'ın olmazsa yanında. olmaz ya. Olmazsa olmaz Mulan. Mulan Ne iyi diyorsun? abi ya. Bak hadi biraz da bitirdik gibi. Biraz da goy goy yapalım. Ne diyorsun? Çinlere bak Lubu en güçlü Guan Yu. Mesela Sezar'a bakıyorsun, tamam mı? Tarihin en büyük komutanlarından birisi Sezar. Taverna komutanı yapmışlar. Ya o Octavia'ya bak. Çinli oyunu işte adam kendi komutanını yapmış. İyi yani. Liu Bu'yu ben nerede gördüm duydum yani. Şimdi Octavia sen mesela gidiyorsun Roma'yı Octavian. yapmış. Octavian Roma'yı imparator. İlk imparator aslında. Tamam mı? İlk imparator diye geçiyor tarihte. Çok güçlü bir şey. İmparator kendisi. Sezar Ya bak ünvanından. şeye gelsene bak mesela Atilla. Ya Atilla Çin'den geçmiş Roma'nın. Adamı destek almışlar.
Atilla destek, Fatih destek. Ya Ondan sonra Fatih destek olur mu ya? Fatih destek. İskender gelecek. İskender destek. Yani İskender destek, bunlar destek olabilme şansı var mı ya? Bunları nasıl Sezar, destek yapıyorsunuz abi ya? Sezar destek, Oktay destek, Selahattin Eyyubi destek. Selahattin Eyyubi destek. Kanuni Sultan Süleyman. Bunu bak konuşmadık bile. Yani o kadar yapmaya değmez ki konuşmaya konuşmadık bile yani bunu. Para tuzağının dibi yani. Bir şey söyleyeyim yani. Sun tuzu yap bunu yapma. Yani ya koskoca Kanuni Sultan Süleyman. Bu nedir ya? Değil mi? Abi ya. Oyunun belki en kötü dizilimi bu ya. Belki değil. Haklar arasındaki en Kesinlikle kötü. değil mi? Kesinlikle Evet. en kötü dizilim bu. En kötü dizilim bu yani. Mesela ben çok heveslenmiştim. Oyuna başladığımda kesin alacağım demiştim. İnanmazsın. Aynen. İlk sezon başladığımda ben gördüm bu bizden önceki sunucularda. Lan dedim Süleyman. Hatta baktım adamlar 3 yıldız falan yapmış. Vay dedim be Süleyman'ı 3 yıldız yapmışlar falan. Sonra Ay oyunu güçlü sanıyorduk, bilmiyorduk. Meğersem teneke. oyunu çözünce yani bu kompun teneke olduğunu anlıyorsun abi. Harbiden Aynen öyle. teneke. Yani Mulan kim köpek Burada komutan yapmışlar. Zirveyi komutanlardan yaşatıyorlar ya. bak tarihe bakınca komutanlardan hakkı verilen bir Ramses var. Tamam mı? Bir de Aslan Hatırı Yürekli, sayılır değil mi? evet, Bir hatlı de Ricard sayılır. var. Bir de Aslan Yürekli Ricard sayılır mesela. Anladın? Öyle. Ya da şu kim abi? Yani Octavia'ya, Sezar'la Octavia'nın yanında bu arkadaş kim? Bu arkadaş Hintliydi galiba. Ram Kam Heng. Kim arkadaş ya Allah aşkına? Yani tarihlerine bakıyorsun Çin tarihi boyunca saldırı yapmamış sınırlar dışında. Bak öyle saldırısı yok ciddi. Japonlar bile gelmiş şikayet etmiş. Hindistan'a bakıyorsun öyle bir durum yok. Yani Büyük İskender 40 bin mi 60 bin kişilik mi ne mızraklı ve süvari ordusuyla çıkıyor abi. Bir şeyden e, Makedonya'dan Trakya'dan ala Ya Hindistan savaşa gidiyor bak. dünyanın bir ucundan başlayıp öbür ucuna kadar savaşa almış Yani adam. Her yeri destek getiriyorlar adamlar. destek getiriyorlar. Biz şeyden korkuyoruz. Hani böyle ikinci yılında, üçüncü yılında, dokuzuncu, 10. sezonda düşünsene Cengiz Han geliyor destek. Timur Cengiz Han'ı geliyor. bunlar tavernaya koymazsa ben bir şey bilmiyorum bak. Timur geliyor destek. Cengiz Han'ı koyabilirler tabii. Çünkü Cengiz Han ya Çin'den Neden çok geçti çekti. adamların? İçinden geçti. Hele o alamadığı bir şehir Belki vardı ya. Alamadığı şehirdeki kuşları, kedileri toplattırıyor askerlerine. ateşe Sızdırıp veriyor. sonra gece ateşe veriyor. Hayvanlar da yuvaları şehirde olduğu için yuvaya doğru koşuyorlar. Şehri yakıyorlar, öyle alıyorlar ya. Yani Bak bu oyunu acayip bir oyun ya. Cengiz Han tavernada Görebiliriz yani görsem bu Çinliler onu da şaşırmam. yapabilir yani. Artık şaşırtmıyor çünkü. Yani Ya burada Çinli komutanları çok güçlü yapıyorlar. Bu şey falan. Ne o ya sen Microsoft'un What? oyunu olan Age of'un ismini almışsın, tamam mı? Arkanı yaslamışsın oraya. Kendi siyasi ideolojini yansıtamazsın ya şu oyuna. Bak Gerçekten sadece öyle yapıyorlar ama bak. Gerçekten öyle şu an. yani hükümetinin politikalarını ya da kendi yazdığın tarih politikalarını şu oyuna yansıtamazsın. Yani çünkü bu oyun milyonlarca insanın, milyonlarca o kuşaktaki insanların bizim kuşağımızdaki özellikle çünkü bizim gençliğimizde çıktı bu oyunlar. 97'de mi 98'de mi ilk önce o zamanlar çıkıyor. Yani oynadığı oyun adamlar o kadar objektif yapıyordu ki yapmış ki yani. Tamam mesela Türkleri kimse beğenmez. Benim Age of oynarken sürekli Türk oynardım. Herkesi de yenerdim Türklerle. E, Özellikle arena haritasında en iyisi Türk. Deli olurlardı yani böyle bir ülkeyle. Ya çünkü her bir avantaj vermiş, tamam mı? Onu nasıl kullanmana bağlı. Nasıl kullandığına bağlı. Ama sen bir sezon dayıyorsun Mulan. Allah bilir 2 yıl boyunca Mulan en iyi okçu komutanlarından biri olacak. Lumu keza aynı şekilde. Ki Lumun'u Ya ben tarihe odaklı gitmemişler ya. tarih odaklı gitmemiş, objektif Alakası yok gitmemiş. yani. Ben bu Çin sunucusunda da var ya bu komutanları. Hepsi Çinli komutanlar. Saçma sapan şeyler. Yani baksana burada kimin hakkını vermişler ya? Fatih'i koymuşlar destek. Ya Fatih'in hakkı bu mu? Fatih'e bakıyorsun, Ali de Gök'e bakıyorsun. Konstantin de öyle abi. Gölet Kons- Afrikalı. He, Afrikalı bir tane kabyan, elde mızrak, fotoğraf, yaprak bir adamın kızı, tamam mı? Afrikalı yani topu Afrikalı. Ya oradan küçümsemek için söylemiyorum da adamların savaş tarihi yok. O yüzden söylüyorum. tarihi olarak bakmamışlar işte. Konstantin de Evet. öyle. Konstantin hadi destek de olsa iyi de. Al. Bodica. İngiltere'de bir tane köyün
köyden çıkan bir tane kadın, tamam mı? İsyankar bir kadın. Bodika'yı sen iki yere zaman ikinci komutan konusun, güçlü olmazsa olmazımız zaten. Güçlü. Ne bileyim. Okçuya gel. Bellove. İspanyol bir tane şey. Portekizli mi? İspanyol mu? Bir tane korsan. Korsan ya. Köyünün intikamını almak için bir tane gemiye binmiş, atlamış. Birkaç tane savaş yapmış. Köyünü 3-5 çapulcudan geri almış. Öyle bir isim yapmış adam. Kadın. Mesela Atilla'ya sen ne diyeceksin? Atilla'ya ne diyeceksin Atilla'ya? Atilla Roma Papa'ya diz çöktürmüş adamı. Yalvattırmış kendini anasını Ee, satayım. Roma'yı ikiye bölmüşler. Birini bitirmiş. Tarihten silmiş. Diğerini haraca bağlamış herif. Adama sen destek koyuyorsun. Daha en güçlü destek şu an. Ama destek koyuyorsun. En azından ne bileyim yani. Şey yapardın ya hani Fatih'i başa koyardın, tamam mı? Atilla'yı ortaya koyardın. Kanuni'yi ortaya koyardın. Atilla'yı da sona koyardın. Böyle bir komp yapardın, anladın mı? Değişik bir komp. Anlardım. Bak anlardım. Aynı şeydeki gibi. Neydeki gibi? Mızrakta. Şimdi Sezar, Octavian, İskender oynayabilirsin. Bak bu kahraman taverna kahramanı, tamam mı? Nereden anlıyorsun? Bak bir artış oranı bir. Bir de bunun çarpanları var. Sana bir tane vermiyor yani. Çarpanları var bunun arkadaşlar. Daha fazla veriyor. Bir, bir buçuk, iki, iki. Şartlara baksana bir. Anladın mı? İki. Şartlara baksana abi. Octavia'ya bak. Dört, iki buçuk, üç, üç buçuk, dört. İki ile başlıyor pardon. İki. Ya öyle 2 gidiyor. ile Arta arta başlıyor. gidiyor. Ramses'e bakıyorsun. Ramses de mesela bakıyorsun. Aynı. Ee, Aynı 2 4. niye açamıyorum Ramses'i? Ben de Ramses olduğu halde açamıyorum. O da iki, dört falan diye gidiyor. Tamam, ben bakalım. 2, 2,5, 3, 3,5, 4 diye gidiyor, tamam mı? Ama hani anlarım dedim ya. Ama en azından Sezar'ın imzası bir şey. Kumandan becerisi güzel. Yani tamamen öylesi olup da oynanabilir tek kahraman bu. Bu ama. Bakıyorsun hasar oranı %585 artı ilave kudret bonusu ve tüm kahramanların hasarını 6 saniye Sezar'ın boyunca hakkı bu mu %30 sence? artar. Değil. Bu da hor Burada görülmüş. bak yine bu burada olsun. Tamam mı? Yine bu burada olsun. Abi şu imza becerisinde ya. Düşman birliğine 9 saniyede bir kez %400 kudret Ben hasar sana bir verir. şey söyleyeyim mi? Biz hani diyoruz ya Çok Atilla'ya yavan. Fatih'e hakkını vermemişler. En çok buna hakkını vermemişler. En Bunu çok temelli buna. öldürmüşler. Evet. Taverna'yı da Yani öldü. Hadi öbürleri gene çark geliyor, destek geliyor falan filan. Ya bu temelli taverna sakızdan çıkıyor ya. sakızdan Koskoca çıkıyor Sezar ya. ya. Koskoca Sezar. Tarihe damgasını vurmuş Sezar. Sakızdan çıkartmışlar ya. Yani en azından şunu yapardın ya. Hani bir değil de yani 1,5'la başla. Tamam mı? Şuraya 2 ver. 1,5 ver. Yani şuraya 3 ver. Ne bileyim buraya kırık bir şey yap. Anladın mı ya? Oynanan bir tarafı olsun. Hani sırada bakıyorum. 0,8 kudret. 0,64. Bak. Kudrete bak abi. 0,8 0,64. Tamam. Nerede o? Hamur abi nerede? Ha, bakalım. Ha, bunlardan bakalım. 0,74. O 0,88'di. Bak 0,84. Hamur abinin bile kudret artışı şeyden daha yüksek. Totalde kudretli. Sezar'dan daha yüksek. Davut'unki daha yüksek. Abi tavernanın da altında. Baktığın zaman statlar tavernanın da altında. Utanmasalar mor yapacaklarmış yani. Anlamadım bunların politikalarını. Öyle. Ama baktığın zaman sıra tabanlı işte işi yapıyor. Abi, 2 saniyede. Normalde bir saniyede kesiyor da zırhlarım 80-80 iken. Onlar şu an rekata taktım. Sırtlarım 80 iken arkadaşlar Süvari 30 evvel Süvari bir saniyede kesiyordu. WhatsApp grubuna videosunu fotoğrafını atmıştım. Böyle. Eklemek istediğim şey var mı buradan? Dükkanın bağlantı koptu galiba arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Biz emek veriyoruz sizler için. Bir şeyler katmaya çalışıyoruz. İnşallah Sesim faydalı geliyor mu Yalçın? olmuşuzdur. Şu an geliyor. Heh. Şu an geliyor. Katmak istediğim bir şey var mı? Abi biz şimdi kompları genel olarak anlattık. Hı Bütçelerini de hı. anlattık. Yani burada herkese hitap ettik. Herkes komutanların nasıl yapıldığını öğrendi. Herkes bütçesine göre istediğini değerlendirip yapsın. Yani hangisinin daha güçlü olduğunu da söyledik. Hangisinin daha pahalı olduğunu da söyledik.
Herkes bütçesine göre değerlendirip yapabilir yani. İşte parası olan adamlar tamam ya da işte az çok pay alacak adamlar buradan zaten kendine seçer seçer yapar. Yani Burada genelde hepsini anlattık. Yani herkes kendini biliyor, ne kadar para yatıracağını biliyor veya yatırmayacağını biliyor. Herkes işine geldiği gibi ilk sezon, ikinci sezon, üçüncü sezon gelecek komutanları da gösterdik. Herkes bütçesine göre kendisi değerlendirip yapabilir yani. burada low spender'ın yapamayacağı şeydir komplo. Kılıçlı yapamazsın abi. Ne yapamazsın? Kılıçlıyı Miyamoto alman gerekiyor. Ya da Yodite alman Hepsi para gerekiyor. işte. Söyledim Firmaları yani alman kökü gerekiyor. para Para. yani. Okçu yapamazsın abi. Kökü para. Okçunun da Kökü kökü para. para. Mızraklının da kökü Yani para. yapacak adam yapar. Parası vardır. Der ki la bu en iyi. Ya iyi dizilim. Kökü para olan dizilim de en iyi Hı dizilim hı. yani. Şimdi öyle bir gerçek de var. Evet. Yapacak adam da yapar. Yapamayacak adam da daha ucuzuna, daha şeyine yönelip o şekilde de yapar. O şekilde oynar. Herkes bütçesi kadar oynayacak. Yani bu oyun böyle bir oyun. Yapacak bir şey yok ya. Şimdi sen low spender'san mızraklı yapamayacaksın. Okçu yapamayacaksın. Kılıç yapamayacaksın. Kökü para. Senin yapabileceğin tek bir komp var abi süvari. Tamam mı? Bütün kaynaklarını uzun soluklu oynamak istiyorsan yani 5 ay, 6 ay, 7 ay hani gidip bakarım oynarım diyorsan senin yapacağın meydanda zevk almak istediğin bir komp istiyorsan süvari. Ya City yaparsın. City yaparsın avantajı ne? Ee, Üçüncü sezona kadar çark çevirmene gerek kalmayacak bir daha. Birinci sezon City Yani bitirirsin. ince ince oynar yani gariban Aynen. adam. İkinci sezon Hannibal Tarık'ı beşlersin. Tamam mı? Üçüncü sezonda zaten Selahattin 5 defa gelecek çarka. 3 yıldız yap yeter. Bütün zırhlarını, bütün kaynaklarını karşımanından tek bir kompa harcarsın. Ya da ben süvarinin en iyisini oynamak istiyorum. Ben dördüncü, beşinci sezonu beşleri diyorsam işte elde ettiklerimle. Birinci sezon Atilla'yı 3 yıldız yapıyorsun. Sonra hiçbir şeyine dokunmuyorsun. Gümüşlerine dokunmuyorsun. İkinci sezonda Dubun'u alıyorsun baba. Zaten Guanyu da tavernadan geliyor. Aynen. Bütün Zaten kaynaklarını oraya anlattık gömüyorsun hepsini. yine. Hı hı. Herkes bütçesine göre bakıp yapsın ya. Çok da Evet. detaya girmeye gerek yok. Her şeyi anlattık zaten. Low Spender da bu şekilde meydancı Aynen bu oynayabilir. kadar. Yani buraya Bu kadar kadar. geldiysen, bizi dikkatli dinlediysen, içeriklerin, yaptığımız içerikler senin için yarıyorsa, buradan bir şeyler alabiliyorsan, bir beğeni atıp kanala abone olursan ve düşüncelerini, fikirlerini yorum olarak belirtirsen minnettar kalırım. Beni izlediğin Aynen için yorumlar teşekkür ederim. önemli. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Gecenin bir vakti oldu. Uykusuzluk, susuzluk boğazım kurudu. Dilim biraz dolandı kusura bakmayın. Kendinize iyi O, bakın. ben de son bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Abi biz bu videoyu yaptık. Şimdi izleyenler, aklına bir şey takılanlar yorumu yazsın. Biz oradan gene cevaplayalım arkadaşlar. Aklına Aynen. takılan bir şey olursa. Rıdvan'la Mümkün olduğu çektiğimiz kadar yorum. evet, Rıdvan'la beraber çektiğimiz arkadaşlar videolarda rahatlıkla yoruma yorumlara aklınıza Soru takılanları sorsunlar abi, aklına sorarsınız. takıldığı bir şey olsun. Hatta çok istediği bir şey varsa, aklına takılan bir şey, ona da video çekeriz. Uzun soluklu gene bakılabilir. Yani yazsınlar, merak ettiklerini sorsunlar. Biz onlara göre gene gerekirse video da çekeriz. Gerekirse yoruma cevap atarız. O şekilde insanları bilgilendiririz gene yani. Bu arada gençleri tebrik etmek istiyorum. Geçenki canlı yayınımda takipçilerimle zaten grupta konuşuyorduk. Dediler ki abi dediler şunu ne zaman yapacaksın? Hani başlangıç sevgisi. Dediniz yaparız. Gençler benden hızlı çıktı. Zaten bence böyle olması lazım ya. Hani yorumlara istinaden video çekmek daha güzel olur. Hem onu da çıkar, hem insanları da bilgilendirmiş oluruz bildiğimiz kadarıyla. Hı Hem hı. insanların aklında soru varsa hepsini de cevaplamış oluruz. Cevaplamış oldu. Aynen. O yüzden yorumlar bizim için daha önemli yani. Yarın bu videoyu zaten yarın cumartesi günü öğlen 2-3 gibi 2 gibi yayına girmiş olur. Akşamında bir canlı yayın olacak arkadaşlar. Canlı yayında bir tane takipçim hesabına hani düzenlememi istiyor. Onun hesabını düzenleriz. Soru cevap etkinliği falan derken savaşa hazırlık. Pazar günü de akşam onda bizim KVK savaşı. Yanlış görmediysem. Akşam 9 gibi canlı yayın, 8 gibi canlı yayın yaparız. Gece boyunca savaş var pazar günü. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.